All around the country, your kids are back at school, but will their classmates and you have the same old questions? Who's popular and who's not? Who gets picked on? Temmuz 2003'te liseden yeni mezun olan Britney Vico, en yakın dostu Tiffany Raval'ı defalarca kez aramasına rağmen hiçbir yanıt alamadı. Britney bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Israrla yakın dostu Tiffany'yi aramaya devam etti. Ama ondan hiçbir ses yoktu. Biraz sonra Tiffany'nin sevgilisi Marcus telefonu açtı ve onun şu an banyoda olduğunu, biraz sonra yeniden aramasını istedi. Bu anlarda Britney biraz rahatlamıştı. Yakın dostu iyiydi. Endişelenecek herhangi bir durum yoktu. Saatler sonra Tiffany, Britney'e geri dönüş yapmadığında Britney bir kez daha onun numarasını çevirdi. Ama yine cevap veren olmadı. Akşama doğru Britney aracına atladı, kuzeni, sevgilisi ve onun yeğeniyle beraber Tiffany'nin evine doğru yola çıktı. Eve vardıklarında Tiffany ve Marcus'un araçları oradaydı. Marcus'un aracı garajda, Tiffany'ninki de evin önünde park halindeydi. Britney, neden yanıt vermiyorlar diye düşündü. Arabalarına bakarak burada olmalılar diyordu. Zili çaldıklarında kapıyı açan olmadı. Pencereden içeriye baktıklarında kimseyi görmediler. Bir hareket ya da ses yoktu. Britney bu kez kapıya daha sert vurmaya başladı. En sonunda kilitli olmayan kapıyı zorla açtı ve içeriye girdi. O içeriye girdiğinde yanındaki diğer 3 isim kapının dışından onu seyrettiler. "Tiffany, burada mısın?" diye bağırdı Britney. Yanıt veren yoktu. Havada çelik gibi metal bir koku vardı. Her şey bir garipti. Evin içinde ürkütücü bir sessizlik vardı. Arabaları dışarıdaydı ama evde kimse yok gibiydi. Britney fuayeden geçti, 5 adım attı ve o vahim tabloyu gördü. Saniyeler içerisinde az önce girdiği kapıdan çıktı ve çığlık atarak sevgilisine hemen polisi aramasını söyledi. Adam içeriye girdi, manzarayı gördü ve koşarak çıktı. Sokağın karşısında telefonuyla konuşan bir adamın yanına gitti ve polisi aramasını rica etti. Britney yerdeydi. Ağlıyor, çimlere yumruk atıyordu. Polisler ihbar üzerine Teksas'taki bu eve geldiler. Eve giren ekipler içeride kanlar içerisindeki 4 gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Tiffany Raval, Rachel Carotis, Marcus Precella ve onun kuzeni Adalbert Sanchez. Kurbanlardan ikisi Rachel ve Tiffany, liseden yeni mezun olmuş, sonbaharda üniversiteye gitmeyi planlayan öğrencilerdi. Ekipler şaşkındı. 4 genci de öldüren bu öfkeli fail kim olabilirdi? Polis memuru Brian Harris, basına verdiği demeçte şunları söylüyordu. "Olayın arkasında çok fazla öfke var. Bunu yapanlar her kimse çıldırmış olmalılar. Muhtemelen onları tanıyan, belki de şahsi bir husumeti olan birisi. Bu vaka, 20 yıllık kariyerimdeki gördüğüm en vahşi şey." Kurbanlardan Rachel Colorutis 12 kez mermilerin hedefi olmasına rağmen belli bir zaman hayatta kalmayı başardı. Bu anlarda fail artık ona karşı nasıl bir nefret besliyorsa yanına gitti ve tabancasının namlusuyla onun kafasına vurmaya başladı. Ekipler olayı yasaklı madde kullanımına bağlıyorlardı. Sonuçta evdeki herkes bu illeti kullanıyordu. Parasını alamamış bir satıcının hedefi olmuş olabilirlerdi. Ayrıca Marcus da bir satıcıydı. Belki de her şey sorunlu müşterinin öfke patlamasıydı. Bir görgü tanığı o gün öğleden sonra siyahlar giymiş bir erkek ve kadının eve doğru yürüdüğünü gördüğünü bildirdi. Polis departmanında çalışan bir eskiz sanatçısı bu tarife uyarak şüphelilerin karma eskizlerini yaptı. Eskiz yayınlandı, basında yer aldı, broşürler hazırlanıp dağıtıldı. 3 yıllık bir süre ve çok sayıda çıkmazdan sonra Temmuz 2006'da kimliği belirsiz bir muhbir ekiplere yalnızca faillerin bilebileceği bazı gerçekleri anlattı ve onlara bir erkek, bir kadın 2 isim verdi. Christopher Lee Snyder ve Kristin. Tanığın verdiği şüphelilerden birisi Kristin Murray Paul'ila 86'da New York'ta dünyaya geldi. Annesi bir ev hanımı, babası da inşaat işçisiydi. 2 yaşındayken babası kafasına düşen bir tuğla sonucu hayatını kaybetti. Annesi ise iflah olmaz bir bağımlıydı. Kristin 7 yaşındayken devlet tarafından annesinden alındı ve büyük annesinin yanına verildi. O yıllarda saç kırana yakalandı ve saçları, kaşları ve kirpikleri döküldü. 7 yaşından itibaren peruk takmak zorunda kaldı. Gözleri de pek iyi görmediğinden kalın gözlükler kullanıyordu. Fiziksel görüntüsü nedeniyle akranları tarafından sık sık zorbalığa uğradı. Bu da özgüven düşüklüğü yaşamasına neden oldu. 3-4 yıl sonra annesi hem maddi hem de ruhsal anlamda kendisini iyileştirdi ve kızını yanına Teksas'a aldı. Kristin, Houston'daki Clear Lake Lisesi'ne gittiğinde Rachel ve Tiffany diğer öğrencilerle kaynaşması için ona yardımcı oldular.
Tiffany ve Rachel ona adeta yeni bir hayat verdiler. Kristin onlar sayesinde hayata yeniden bağlandı. Ona giyinmeyi, makyaj yapmayı öğrettiler. Daha çekici, yaşına uygun peruklar almasına yardım ettiler. Onlarla tanıştığı ilk gün annesini aradı ve dünyadaki en tatlı iki kızla dost olduğunu anlattı. Annesi onlar kim diye sorduğunda Kristin, Rachel ve Tiffany yanıtını verdi. Ne kadar da eğlenceliler, ne kadar sevgi dolular diyordu. Kristin, okula geldiği ilk yıl Bayan Dayanılmaz lakabını almasına karşın bir yıl sonra Tiffany ve Rachel sayesinde artık Bayan Karşı Konulamaz oldu. Rachel'ın babası kızının Kristin'le olan ilişkisini şöyle anlatıyordu. Buna şaşırmadım. Rachel her zaman mazlumları kollayan, insanlara yardım etmeye çalışan türden birisiydi. Kristin'in mücadele ettiği sorunları öğrendiğinde gerçekten üzüldü. Onun derdiyle dertlendi. Kristin, 17 yaşındayken Christopher Lee Snyder'la sevgili oldu. Chris, yasaklı maddeye bağımlısı, pek de tekin olmayan bir karakterdi. Bu kötü alışkanlığı sevgilisine de aşınmayı ihmal etmedi. Chris'in kız kardeşi, abisinin Kristin'le olan ilişkisini şöyle yorumluyordu. Kristin takıntılı bir insandı. Gördüğüm en kıskanç insan oydu. Ona psikopat diyorduk. Abim birkaç kez onu polise bile şikayet etti. Çok sık kavga ediyorlardı. Bir kavga sonrası Kristin bizim ön bahçemizde uyudu. Abim onu içeri alana kadar orayı terk etmedi. Sürekli kapıya vurur ve eve girmeye çalışırdı. Ailemizi öldürmekle tehdit ediyordu. Kristin'in ailesi de Christopher'ı pek onaylamıyordu. Kristin'in üvey babası onu şöyle anlatıyordu. Onunla takılmaya başladıktan sonra herkesten uzaklaştı. Chris, onu duygusal olarak taciz etti. Hatta bir gün okuluna gitti, dostların önünde onu utandırmak için peruğunu çıkardı ve aklınca onun canını acıttı. Yine de Kristin ona bağlıydı. Çünkü üzerinde inanılmaz bir hakimiyet kurmuştu. Ve bilirsiniz, yaşları da 16 ya da 17 idi. Bizi dinlemiyorlardı. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Kristin'in psikoloğu bu durumu bize şöyle açıkladı. Yaşamın çok erken bir döneminde babanızı kaybettiğinizde bir yanınız hep eksik kalırdı. İleride bir sevginiz olduğunda o boşluğu doldurmak isterdiniz. Bu da ona çok fazla önem vermenize ve ne yaparsa yapsın ondan ayrılamamanıza neden olur. Chris'in yasaklı madde kullandığını biliyorduk. Polis memurlarına danıştık ve bir uzaklaştırma emri çıkarmayı denedik. Ama olmadı. Kristin'in yüzü artık mosmordu. Ruhu içinden çekilip alınmış gibiydi. İkisi de oldukça sorunlu karakterlerdi ve birbirlerini tamamlıyorlardı. Herhangi bir sınırları yoktu. Zamanla her şeyi yapabilecek hale gelmişlerdi. Aldıkları maddelerle beraber girdikleri karanlık yol daha da karanlıklaşacaktı ve bunun temel nedeni paraydı. Paraya ihtiyaçları vardı çünkü ancak onun sayesinde mal alabiliyorlardı. Kristin'in en yakın dostları Rachel ve Tiffany ise onu Kristin'den ayırmak için çaba sarf ediyorlardı. Kristin'e o sana göre değil, çok daha iyisini hak ediyorsun deseler de Kristin ona kör kütük aşıktı. Ondan başkasını düşünmüyordu. 18 Temmuz 2003'te öğleden sonra Chris ve Kristin, Tiffany ve Rachel'ı ziyarete gittiler. Evde Adalbert ve Tiffany'nin sevgilisi Marcus da vardı. O tarihte kızlar liseden mezun olmuşlardı. Rachel ve Tiffany yerel bir striptiz kulübünde çalışıyor, yüksek oranlarda bahşişler alıyorlardı. Kristin ise makyaj malzemeleri satan bir dükkanda çalışıyordu. Tiffany sevgili konusunda Kristin'i eleştirmiş olsa da kendisi de yasaklı madde satıcısı olan Marcus'la çıkıyordu. Chris ve Kristin'in bu eve gitmelerinin asıl sebebi soygun yapmaktı. Chris bir şekilde sevgilisini ikna etti ve en yakın dostlarını soymak için ondan yardım aldı. Onları öldürdüler ve arkalarına bakmadılar. Ekiplerin gelen ihbarlar sonucunda her şeyi çözmesi 3 yıl sürecekti. Olaydan aylar sonra Christopher ve Chris'in yolları ayrıldı. 2004'te araba hırsızlığından sevgilisi içeriye girdiğinde Kristin ondan ayrıldı. Sağlığına geri kavuşmak istiyordu. Bir rehabilitasyon merkezine kayıt oldu. Burada tanıştığı, kendisi gibi bir bağımlı olan Justin'le evlendi. Bir gün televizyonda kendisinin fail olduğu, faili meçhul olayla alakalı bir programa denk geldi. Şüphelinin bir fotoğrafını gördüğünde onun kendisine çok benzediğini fark etti. Belki vicdan azabı çektiğinden, belki de yeni eşine çok güvendiğinden, belki de artık bu yükü daha fazla içerisinde tutamadığından ona her şeyi itiraf etti. Ya da bu itiraf onunla beraber kaçmak içindi. Zaten annesine, üvey babasına ve rehabilitasyon merkezindeki bazı dostlarına da o günü anlatmış ve pişmanlığını dile getirmişti. Ekipler günlerce Kristin'in izini sürdüler.
Polislerin peşinde olduğunu öğrendikten sonra eşiyle beraber evini terk etti ve kimsenin onu bulamayacağını düşündüğü bir yerde bir delikte hayat mücadelesine girişti. Kristin ve eşi 2005'in Kasım ayında bir motel odası tuttu. Odalarına kapandılar ve tüm gün yasaklı madde aldılar. Christopher Snyder ise o günlerde Greenville'de yaşıyordu. Bir akrabası onu arayıp ekiplerin Kristin'in peşinde olduğunu aktardığında panikledi. Polislere bir iki gün sonra Christopher'ın intihar ettiği yönünde bir ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen polisler Chris'in en son görüldüğü bölgenin yakınlarında arama yaptılar. Çürüyen bedeni çok daha sonra Ağustos 2006'da bulunacaktı. Ölüm nedeni aşırı dozda ilaç almaktı. Chris, ekiplerin peşinde olduğunu öğrendikten sonra intihar etmiş ve birçok yanıtsız soruyu da mezara götürmüştü. Kristin ise hayattaydı. Motele taşındıktan 8 ay sonra ekiplere isimsiz bir ihbar daha geldi. Kristin'le aynı rehabilitasyon merkezinde kaldığını söyleyen birisi onun kendisine her şeyi itiraf ettiğini aktardı. Bu itirafın ardından ekipler Kristin'i bulmaya ağırlık verdiler ve 2 hafta sonra onu ve eşini kaldıkları motelde tutukladılar. Odanın içerisinde düzinelerce yasaklı madde vardı. Yüzlerce şırınga, kana bulanmış bir tişört ve vücudu iğne izleriyle dolu bir Kristin. Pislik içerisinde perişan bir haldeydiler. Aylardır bu odadan dışarıya çıkmamışlardı. Kristin sorgusunda önce her şeyi inkar etti. Sonra o gece her şeyi Chris'in yaptığını anlattı. İlk ifadesi şöyleydi. Eve Chris girdi. Madde alacaktı. Bense dışarıdaydım. Sonra elinde silahla dışarıya çıktı. İçeriden silah sesi geldiğini duymadım. Kristin yorgundu. Halsizdi. İlerleyen dakikalarda durumu kötüleşti ve bir hastaneye kaldırıldı. Günler sonra kendine geldiğinde ifadesini değiştirdi ve kanlı geceyi şöyle anlattı. Elime birden silah verdi. Ne olduğunu bile anlayamadım. Chris ilk olarak Marcus'u vurdu ve bu bir anda oldu. Sonra yanıma geldi, silahımı tuttu ve benim silahımı da ateşledi. İlk kurşun sonrası içimdeki öfke patlaması dışa vurdu. Rastgele ateş ediyor ve hışkıra hışkıra ağlıyordum. Rachel sürünerek 911 aramak için telefona ulaşmaya çalışıyordu. Ama Chris ona engel oldu. Ona vuran Chris'ti. Onu dövdü. Bana eğer bugün burada olanları birilerine anlatırsan aynısını sana ve ailene de yaparım dedi. Korktum. Polisi arayamadım. Evden ayrıldık ve sadece yarım saat sonra işime geri döndüm. Bu itiraflar ne kadar doğruydu. Polis olay mahallinde 40 kurşun keşfetti. Kurbanlarsa pek de rastgele kurşunların hedefi olmuş gibi değillerdi. Onlar açıkça infaz edilmişlerdi. Kristin en yakın 2 dostunu kasıklarından vurmayı tercih etti. Erkeklerde böyle bir durum söz konusu değildi. Belli ki bir kıskançlık söz konusuydu. Rachel'ın kalçasında bir kurşun yarası vardı. Bu da kaçmaya çalıştığı esnada bir kez daha vurulduğunu gösteriyordu. O kanlar içerisindeyken Kristin ya da sevgilisi yanına gitti ve tabancanın namlusuyla başına birçok kez vurdu. O gün o evde olanlardan bugün sadece Kristin hayatta olduğundan gerçekte ne yaşandığını bilme şansımız yok. Ancak Kristin'in anlattıklarının pek de tutarlı olmadığını söylemekte fayda var. Saldırılar daha çok Rachel ve Tiffany'ye yönelik oldu. Bu onlara karşı yoğun bir düşmanlık beslediğini gösteriyordu. Chris'in kardeşi, Kristin'in bu davranışının kendisini şaşırtmadığını söylüyordu. Ona karşı yoğun bir nefret besliyordu. Onu açıkça kıskanıyordu. Altta yatan bir sebep olmalıydı. Rachel'ın fotoğrafını gördüğümde bunu hemen anladım. Rachel çok güzeldi. Belki de her şeyin sebebi buydu. Kristin'in annesi kızını şöyle anlatıyordu. Dışa dönük, açık sözlü, ancak bazen sessiz kalmayı tercih eden bir kızdı. Babasının gözbebeğiydi. Kızım 2 yaşındayken babası öldü. O ölünce her şey tersine döndü. Ona ve abisine ben bakıyordum. Eşimi kaybettikten sonra madde bağımlılığına sürüklendim. Annem ve babam vefat etti. Kristin bana ölümle alakalı sorular soruyordu. Anne, anlamıyorum. Sevdiğim insanlar neden ölüyorlar diyordu. Daha sonra eşimin ailesinin yanına verildi. Beni telefonla arar ve eve gelmek istediğini söyleyip ağlardı. Önce babası öldü. Sonra saçları, kirpikleri ve kaşları gitti. Ardından da görüşü zayıfladı ve kola şişesine benzer gözlükler kullandı. Herkes onunla dalga geçiyordu. Bir ebeveyn için bu çok acı vericiydi. Onun ne yaşadığını düşünemiyordum bile. 2008'de duruşması başladı. Kristin, olay günü henüz 17 yaşında olduğu için ölüm cezasından kurtuldu. Psikiyatristi, Kristin'in önce babasının öldüğünü, sonra amcasının intihar ettiğini, annesinin evlatlarıyla beraber 5 parasız ortada kaldığını
ve maddelere bağımlı hale geldiğini, tüm bunların Kristin'i mahvettiğini anlattı. Kasım 2008'de ömür boyu hapse mahkum edildi. 60 yaşına geldiğinde şartlı tahliye imkanı olacak. Şu an bir kadın cezaevinde cezasını çekiyor. Psikiyatrist Salt. Kristin onların kendisine acıdıklarını düşünüyordu. Onları kıskanıyordu. Onların kendilerini sevdirmek için pek bir şey yapmaları gerekmezken Kristin'in çok fazla çaba göstermesi gerekiyordu. Bu da onda yoğun bir imrenme ve kıskançlık duygusu oluşturdu. Sahip oldukları şeyler için onları cezalandırma isteği uyandırdı.